Hocam bir dakika. Ben geceleri çok horluyorum ve eşim bu durumdan çok rahatsız. Ne yapmam gerekiyor? Horlama ciddi bir problem. Kişinin sosyal hayatını, aile huzurunu da etkileyebilecek bir problem. Fakat horlamada bir şeyi ayırt etmek lazım. Bu basit bir horlama mıdır yoksa beraberinde uykuda solunum bozukluğu yani uyku apnesi var mıdır? Bunu mutlaka ayırt etmek gerekir. Biz horlama problemiyle başvuran hastalarımızı öncelikle uyku laboratuvarına yönlendiririz. Burada bir uykuda solunum bozukluğu, uyku apnesi var mı ona bakarız. Fakat uyku laboratuvarına girmeden önce hastanın üst solunum yolunun ayrıntılı bir muayenesi gerekir. Çünkü bazen çok belirgin ve mutlaka tedavi edilmesi gereken şeyler de vardır. Mesela burun çok tıkalıdır, boğazda tıkayıcı bir şey vardır. Şimdi kapalı bir burunla polisomnografi dediğimiz uyku laboratuvarı incelemesine girdiğinizde çıkacak skorla bu burun açıldıktan sonra çıkacak skor farklıdır. Eğer ki basit bir horlama varsa o zaman horlamayı gidermek için bazı önlemler alırız. Bunun için çok basit yöntemler işte hastanın pozisyonunu ayarlayacak küçük sırt çantaları gibi yöntemler de vardır. Ağız içi aparatlar da vardır. Cerrahi yöntemler de vardır. Damağa, dil köküne yönelik. Öbür taraftan uykuda solunum bozukluğu varsa bunun standart tedavisi PAP cihazı dediğimiz uyku sırasında çok düşük basınçla hava üfleyen cihazlar kullanılmasıdır. Ancak bazı hastalar bu cihaza uyum gösteremezler. Bazı hastalar baştan kullanmayı reddederler. Bu tür hastalarda ve skoru düşük hastalarda cerrahi yöntemlerle de biz bu uyku apnesini tedavi edebiliyoruz. Yani sonuç olarak horlama tek başınaysa da uyku apnesiyle birlikte ise de çözümü var. Mutlaka bunun peşini bırakmasın hastalarımız, bunu kader olarak kabullenmesinler.